Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere QGI Ailibuds Pro Plus Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. 2024 yılının 3. çeyreğinde bence en fiyat performans Bluetooth kulaklardan biri tanıtıldı arkadaşlar. Bu videodaki konuğum Ailibuds Pro Plus. Birazdan bahsedeceğim özelliklerine göre bence fiyatı muazzam seviyede olmuş. Her bütçeye hitap eden bir kulaklık olmuş. Ayrıca da gerçekten böyle 5.000 liralık, 6.000 liralık, 7.000 liralık kulaklıklarla bile onlarla gerçekten mücadele edebilecek bir kulaklık yapmışlar. Gelin fazlasıyla sözü uzatmadan bir kulaklığı kutusundan çıkaralım. Teknik özelliklerine, kutu içeriğine bakalım. Ardından da ben sizlere tüm yorumlarımı aktaracağım. Kutunun ön tarafında zaten kulaklığın kendisini görebiliyorsunuz ve Hi-Res LiDAC kodeklerinde özellikle vurgulamışlar. Adaptif bir aktif gürültü engelleyicisi, 6 tane mikrofondan gürültü engelleyici olduğunu ve yapay zeka destekli bir ses kalitesi olduğu da belirtilmiş. Arka tarafta da ürünün teknik verileri ve uygulamaya ulaşabileceğiniz bir adet de QR kod mevcut. Kutunun içerisinden kulaklıkların kendisi ve kutusu, bir adet Tip C şarj kablosu ve bir de kullanım kılavuzu geliyor. Kulaklıklara yakından bakacak olursak gerçekten boyut olarak bayağı minimal yapılmış. Şöyle söyleyeyim size, bakın elimle kutuyu rahatlıkla kapatabiliyorum. Gerçekten küçük bir kutu yapıldığını söyleyebilirim sizlere. Mat bir malzemeyle kaplanmış, bu şekilde parmak izi belirtmeyecektir. Ön tarafta şöyle QGI logosunu görebilirsiniz. Alt tarafta da bir tane bildirim ledimiz var. Alttaki butona bastığımız zaman da gördüğünüz gibi aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Type-C şarj desteği de bu kulaklıkta mevcut. Kulaklığın kutusunun toplam ağırlığı ise 37 gram. Kulaklık 3 farklı renkte satışa sunuldu. Siyah, beyaz ve lacivert olacak şekilde 3 farklı renk seçeneği mevcut. Bluetooth'un 5.3 versiyonuyla geliyor. Tasarımdan devam edecek olursak kapağı şu şekilde kaldırabilirsiniz. Hemen size bir testini de yapayım. Bu arada arkadaşlar menteşe kalitesi çok başarılı. Sıkı ve sert bir menteşe yapısı var ama kalite hissiyatını görebiliyorsunuz. Kulaklığı çıkardığınızda bakın koruyucu jelatinler üzerinde geliyor. Şöyle hemen bunları da çıkaralım. Burada da bakın dokunmatik fonksiyonu olduğu kısmı ve şu bakın hafif böyle bir metal kaplaması da var ön tarafta. Şarj manyetiklerini de koruyan kısım burada. Yani yolda sürekli olarak bu kulaklığın şarj olmasını engelleyip bataryasının zarar gelmesini de engelliyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın jelatinlerini kaldırıyorum. Kulaklığın kutusunu şarj etmek istediğinizde kırmızı yanında düşük şarj seviyesi olduğunu, yeşil yanında ise yüksek bir şarj seviyesi olduğunu belirtiyor. Şu anda bakın fabrika kutusundan geldiğinde kırmızı bir şekilde yani şarja ihtiyacı olduğunda görmüş oldunuz. Kulaklığın tasarımından bahsedecek olursak öncelikle arkadaşlar silikonlu bir kulaklık değil, yarı kulak içi bir kulaklık olduğu için de adaptif ANC desteği bu kulaklıklarda mevcut. Bluetooth'un 5.3 versiyonu ile geliyor. Ayrıca aynı anda 2 cihaz desteği de var. İsterseniz tablet telefonunuza, isterseniz bilgisayar telefonunuza ayrı ayrı olacak şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Kulaklıklarda 13 mm'lik dinamik sürücüler de mevcut. Malzeme kalitesi açısından premium bir hava kattığını söyleyebilirim. Ön taraftaki bakın şöyle metal parlak yüzey daha böyle premium bir hava vermiş. Aynı şekilde bakın burada kaydırmaz mat bir malzeme de var. Bu şekilde kulağınızın hem tasarım açısından kulağın içerisine daha iyi oturabiliyor ve kulağınızın içinde de kaymadan rahatlıkla gün boyunca kullanabileceğiniz bir yapıda bulunmuş. Kulaklığın üzerinde bir dokunmatik fonksiyon da şu kısımda mevcuttur. Şu anda ekranda paylaştığım özellikleri dokunmatik fonksiyonları ile bunları kullanabilirsiniz. Kulaklığın bir tanesinin ağırlığı ise 4 gram. Kulaklığı telefona bağlamak için şöyle kapağı kaldırdığınızda QGI Ailibuds Pro Plus diye gördüğünüz gibi bakın direkt otomatik olarak kapağı kaldırdığınızda kulaklıklar eşleşme moduna girebiliyor. Bu da çok önemli bir özellik olduğunu sizlere özellikle ileteyim. Bağlandıktan sonra ise en önemli özelliği artık bir uygulama desteği var bu kulaklıkta. Uygulamaya girdikten sonra hemen ekle kısmında bakın zaten hızlı bir şekilde kulaklığı buldu. Anlıyorum dedik, zaten ayarlarını yaptık biz. Hemen şöyle kulaklıkları yuvasından da çıkardık. Gördüğünüz gibi bakın hemen zaten ana menüsü durum, ses ve ayarlar şeklinde bakın 3 farklı seçeneği var. Burada bakın gene Hi-Res'i özellikle zaten belirtiyor. Ses kısmında burada bakın farklı ses efektleri var. Kendiniz beğendiğiniz bir ses efektini kulaklığa uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz gürültü azaltma modunu kapatıp açabilirsiniz. Ayrıca kulaklıkların ses dengesini sağ sol şeklinde yani birini arttırıp diğerini azaltabiliyorsunuz. Özelleştirme butonundan 10 farklı kanalda da burada ses ayarlarını yapabilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiği zaman dokunmatik fonksiyonların tek, çift ve 3 olacak tıklama şeklinde bunlara farklı görevler atayabiliyorsunuz. Ayrıca rüzgar önleyici gürültüyü buradan kapatıp açabilirsiniz. Çift cihaz bağlantısını kapatıp açabilirsiniz. Oyun modu sayesinde düşük gecikme süreleriyle beraber oyunculara da hitap eden bir kulaklık olmuş. Uyku modu sayesinde gece telefonunuzda yani kulaklıklarınızda müzik dinlediğinizde, uyuyakaldığınızda herhangi bir kulağınıza temasta
burada arkadaşlar dokunmatik fonksiyonları iptal edecektir. Cihaz kutusundan çıktıktan sonra da bir adet güncellemesi var. Bunu da muhakkak yapmanızı öneririm. Kulaklıkta ayrıca kulaklığı ara gibi bir seçenek var. Burada kulaklık üzerine arkadaşlar bir ses oynatabiliyorsunuz ama ses tabii ki de biraz kalabalık bir ortamda bulunması zor. Gördüğünüz gibi çıkardığı ses bu. Sessiz bir ortamda belki bu sesi duyabilirsiniz ama kalabalık bir ortamda bu sesi duymanız biraz zor. Fiyat konusunda gerçekten çok muazzam bir fiyat yapılmış. Yani her bütçeye hitap edebilecek bir kulaklık olmuş. Gelin fazlasıyla uzatmadan bir kulaklığı kutusundan çıkaralım, detaylı bir şekilde inceleyelim. Gelelim cihazla ilgili yorumlarıma arkadaşlar. Öncelikle tasarımdan bahsetmek istiyorum. Kulaklığın küçük yapısı sayesinde cebinizde rahatsız etmeden saatlerce taşıyabileceğiniz kadar ufak bir kulaklık. Hatta çantanızda kaybolacak kadar da ufak bir kulaklık yapmışlar arkadaşlar. Kutusu gerçekten çok kibar, hoş bir tasarım var. Rengi de bu arada benim çok hoşuma gitti. Ayrıca parmak izi göstermeyen, leke göstermeyen malzeme yapısı sayesinde kulaklık burada daha iyi bir görüntü sağlayabiliyor sizlere. Tasarım açısından tek verebileceğim eksi not arkadaşlar. Şimdi benim parmaklarım biraz kalın. Kalın parmaklarım var. Burada kulaklığı biraz alıp çıkartmada bazen zorlanabiliyorum. Yani ilk başta özellikle mesela ilk bir hafta kullandığınızda kulaklığı mesela hemen yerine bir kutuya takıp çıkarmakta zorlanabiliyorsunuz. Ama eliniz alıştıktan sonra mesela bak ben daha fazla kullanmaya başladıkça rahat oldu ama şu kısım biraz alanı dar olduğu için kulakta mesela biraz böyle zorlayarak çıkarıyorsunuz. Yani parmağım biraz mesela benim girmekte zorlanıyor ama benim gibi eğer ki böyle kalın parmaklarınız yok, daha kibar parmaklarınız varsa da rahatlıkla kutusuna alıp çıkarabiliyorsunuz. Manyetik bir zaten yapısı var. Bakın gördüğünüz gibi mıknatısları da bayağı güçlü. Gördüğünüz gibi bayağı da sallıyorum. Kolay kolay kulaklıklar kutusundan düşmüyor. Kulaklık yapısı itibariyle kulağa çok iyi oturuyor arkadaşlar. Çünkü bakın kulağın iç kısmını tamamıyla saran bir malzeme yapısı var. Silikonlu kadar komple tabii sizi ortamdan yalıtamıyor. Ama bakın şöyle söyleyeyim size. Bakın şu anda kapattım mesela. Kulağımı tamamıyla iç kısmını kaplıyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Tabii adaptif bir aktif gürültü engelleyici var. Bununla beraber mesela ses yani ortamdaki ses daha şu. Mesela benim yan tarafta bir tane fanım var. Böyle sıcak olduğu için o yandan üflüyor. ANC'ye aldığım zaman direkt onun kesildiğini hissedebiliyorum bak. Şu anda ANC aktif ettim. Direkt arkadaki fan sesi bayağı azaldı. Yani bir silikonlu kulaklık kadar sizi bu ortamdan yalıtamıyor. Ama gene aktif gürültü engellisi silikonsuz kulaklığa göre sizi böyle hani farkını hissettirdiğini söyleyebilirim. Diğer bir eksi notum ise arkadaşlar kızılötesi sensör yok. Aslında kulaklıktaki özellik olarak yok bir kulaklık. Yani bunu da ekleseler de bence çok iyi olabilirdi. Biliyorsunuz kızılötesi sensörde kulaklığı direkt kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak müziğinizi veyahut da videonuzu durdurabiliyor. Burada bu kulaklıkta arkadaşlar bu özellik yok. Ama dokunmatik fonksiyonu konusunda çok başarılı arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde uygulama üzerinden atayabileceğiniz tek, çift ve 3 tıklama şeklinde fonksiyonları hızlı bir şekilde iletiyor arkadaşlar. Direkt mesela telefonda ben müzik dinliyorum. Dokundum durdu. Dokundum sesini arttırdı. Tepkimeleri gerçekten bayağı hızlı kulaklığın. Kulaklığın batarya performansından bahsedecek olursak fabrika verilerinde ANC açık iken 4 saat kapalı iken de 5 saat kesintisiz olarak kullanabildiğinizden bahsedilmiş. Ben en yüksek ses seviyesinde ANC açık modda yaptığım testte arkadaşlar 3 saat 51 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde bunda müzik dinleyebildiğim bu kulaklığın en azından fabrika verilerine çok daha yakın bir değer vermesi başarılı olmuş. Tabii ki de ANC modu kapalı olduğuna çok daha uzun süre sizlere bir kullanım hissiyatı yani kullanım süresi verecek arkadaşlar. Ben özellikle ANC modu açık iken yani en fazla pil tükettiği testi yapmak istedim videoda. Müzik performansından bahsedecek olursak bas ağırlıklı bir kulaklık yapılmış arkadaşlar. Direkt müziklerdeki o basın ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Tizleri çok fazla üstelememişler. Yani tizleri böyle orta seviyede diyebilirim sizlere arkadaşlar. Bas çok daha yüksek. Tizleri daha ortada tuttuklarını söyleyebilirim. Sahne enstrüman sesleri bu konuda başarılı. Direkt yani müziği dinlediğinizde hangi enstrümanın nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. HD ses kalitesi gerçekten burada çok farkı var. Eğer ki telefonunuzda bir de LDAC kodek desteği varsa zaten CD kalitesine yakın bir ses kalitesi alabiliyorsunuz. Ben bu testlerimi iPhone 12 telefonumda yaptım. Maalesef ki bende bir LDAC kodek desteği olmadığından dolayı kulaklığın standart performansında bile gayet güzel bir müzik hissiyatı aldığımı düşünüyorum. Kulaklığın yüksek ses performansından bahsedecek olursak bunu da ben orta seviyede konumlandırabilirim arkadaşlar. Çok daha tabii ki de böyle üst seviyede yüksek ses seviyesinde kaliteli hissiyat veren de kulaklıklar var ama burada gene Earbuds Pro Plus
gene yani sizi böyle çok mahcup etmeyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Orta üst seviye arasında böyle bir yere konumlandırabilirsiniz. Ayrıca silikonsuz bir kulaklık olduğu için de tabii ki de en yüksek ses seviyesinde ufak da olsa ortama biraz gürültü verebiliyor kulaklık. Kulaklıkta bir oyun modu var arkadaşlar. Gecikme süreleri burada oyun modu kapalı iken 200 ile 250 milisaniye arasında değerlere sahip olabiliyor. Eğer ki oyun modunu açarsanız da 150 ile 200 milisaniye arasındaki gecikme değerlerinde çalışıyor kulaklık. Burada eğer ki siz bir oyuncuysanız sizin için daha önemli, daha düşük bir gecikmede milisaniyeler gerekiyorsa arkadaşlar burada test verilerine göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Gene oyunculara hitap etmesi açısından bir oyun modu konulmuş. Oyuncular es geçirmemiş bu kulaklıkta da. Fiyatına göre de bence gecikme süresi gayet ideal. Şimdi gelelim kulaklığın mikrofon performansına. Her zaman ne yapıyoruz? Canlı testimizi yapıyor arkadaşlar. Hem sesli hem de sessiz ortamda testini yapacağız. Hızlıca hemen testimize başlayalım. Şu anda bu ses kaydını QGI Ailibuds Pro Plus Bluetooth kulaklıktan alıyorum. Gördüğünüz gibi sessiz bir ortamda kulaklıkların mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de arkadaşlar arka fonda bir gürültü sesi açtım. Burada dışarıdaki ortamda kulaklığın ANC moduyla beraber destekli altın mikrofonuyla beraber arkadaşlar mikrofon performansını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kulaklığın gürültülü ortamdaki mikrofon performansı da bu şekilde. Mikrofon testinden sonra hemen sizlere yorumlarını da aktarayım arkadaşlar. Sessiz ortamda zaten hiçbir sıkıntı yok. Bence kulaklığın sesi gayet HD, net bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Gürültülü ortamda ise arkadaşlar ANC ve ayrıca arkadaşlar yapay zeka destekli 6 tane mikrofonu sayesinde arka taraftaki sesi daha bir izole edebiliyor ve sizin sesinizi ön plana alabiliyor. Burada gürültülü ortamdaki yaptığım ses testinde gayet anlaşılır bir şekilde sesimin iletildiğini görebiliyorsunuz. Son olarak sizlere bir müjde de vereyim arkadaşlar. Bu videoya özel QGITürkiye.com sitesinden eğer bu kulaklığı satın alırsanız Sercan10 kodunu kullandığınızda %10 indirimli bir şekilde bu kulaklığa sahip olabilirsiniz. QGI Ailibuds Pro Plus Bluetooth kulaklık incelemesinin sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.